Kanalımdan herkese merhaba. Teknoloji Gündemi programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yine Tolga ile birlikteyiz. Güzel bir ortama geldik yine. Hava biraz böyle yağacak gibi ama umarım yağmur başlamadan programı başlar bitiririz. Biz dışarı olayını sevdik. Her hafta yapmaya çalışacağız. Evet, her hafta yapmaya çalışacağız. Yani havalar iyi olduğu sürece böyle sürekli dışarıda olacağız. Şimdi bu haftanın teknoloji gündemiyle yine karşınızdayız. Daha doğrusu geçtiğimiz hafta neler oldu birazcık onlardan bahsedeceğiz sizlere. Yine teknoloji dünyası, oyun dünyası çok sayıda konu başlığıyla karşınızda olacağız. Şimdi ilk konum ilginç geldi bana. Sen de hatta bununla alakalı tweet atmıştın. Qualcomm'un Evet. Intel'i satın alma durumu varmış. Evet. Hatta ben Fener Galatasaray maçından sonra tweet atmıştı. Fener Galatasaray maçı ile ilgili. Sonra bir takipçi şey yazmış. Abi meslek aşkına hayranım, Galatasaray yendi diye mi bunu attın? Yo, o an düştü yani. Akşam düştü haber. Ben de yazdım yani. Detayları nasıl? Şimdi Intel 30 milyar dolarlık bir zaten PlayStation 6'dan dolayı gelir kaybetti. Ona ayrıca bir şeyim var, konu başlığım var onunla ilgili. Intel'in bunun haricinde hisseleri de düşüyor. Bayağı bir Intel başladığı yere dönmüş 30 yıl önceki. bayağı bir Yani hisseleri inanılmaz. çok İnanılmaz. düştü. Baktığında Almanya'da bir 30 milyar euroluk fabrika açacaktı. Onu da durdurdu. O yatırımı da iptal etti. Hani bunların hepsini alt alta üst üste koyduğunda Intel için gelecek çok parlak gözükmüyor. Ama Intel şunu da hani çok da öldürebileceğim bir şirket değil. Bazı eleştireceğim noktalar var ama pazarlama açısından ve anlaşmalı olduğu şirketler açısından büyük bir şirket, gene hani küçük bir şirket değil. Ama PC pazarı daralırsa, ekran kartından yatırım yaptı. O ekran kartı tarafında ARC'larla istediğini alamazsa, Yapay zeka yatırımı da var. aynen o zeka oradan alamazsa gittikçe şey azalacak. Şimdi şöyle düşün, Intel'in bir 5 sene önceki haline bak. Apple'a işlemci sağlıyordun. PC market çapı çok yüksekti. Evet. Sen sunucularda da vardı. Şimdi Nvidia bile sunucu tarafına giriyor. Evet. ARM tabanlı sunucular girmeye başlıyor. AMD de pazarda pay almaya çalışıyor. Yani baktığında Qualcomm'un Intel'i almak için bir niyette, bir teklifte bulunduğu biliniyor. Ama bu şuna da izin vermeyebilirler. Rekaberlikten dolayı inceleme de alabilir. Evet, kolay kolay onaylanacak bir satın alım olmayabilir Evet. ama dediğim gibi Intel için son dönem çok iyi geçmiyor. İşte bu 13-14. nesil işlemcilerdeki problemlerin tüketici seviyesinde. Kurumsal seviyede baktığın zaman değer kaybı, borsadaki hisse düşüşü vesaire Ben falan. daha çok şey İlginç. düşünüyorum. Yeni bir hayali yok. Hani Intel'in mesela Qualcomm'un bir hayali var. Diyor ki ben bu sene olmasa da seneye X Elite'le şunu yapacağım diye Evet. bir iddiası var. Tutar tutmaz bakacağız. Ama Intel bir şey vaat etmiyor şu an. Ya en son işte Ultra serisini bir gösterdiler. Ultra serisinde işte yapay zeka işlemleri birazcık artırılmış. Neural Engine tarzı böyle bir şeyler Onun da koyulmuş. şimdi Lunar Lake gelecek. Heh. Ama ultra alanlar patlayacak. Ultra Lunar alanlar çıkınca. patlayacak ve hani şu an Ultra ile ilgili çok basıyorlar. Ama sen bir ay sonraki var. nesilde sen bir sonraki nesilde bugünkü Ultra'yı Lunar Lake'i unutturursan üzer insanları. Qualcomm satın alabilir mi alamaz mı? İşin ticari tarafları ayrı bir konu ama Qualcomm'da Intel alacak para var. Şimdi az önce söylediğin şeyle bağlantılı olarak hızlıca geçiş yapacağım. Intel'in yakın zamanda çok büyük bir potansiyel gelir kaybı ortaya çıktı. Bu da şu: PlayStation 6 ile alakalı Sony AMD ile devam etme kararı aldı. Bunun arkasında tabii sebepler var. Kısaca bahsedeyim istiyorsan. Şimdi 2022'den beri bu ihale devam ediyormuş. Broadcom da varmış işin içinde. AMD, Broadcom, Intel, başka markalar vesaire. Broadcom'u da vermezsin. Yani ve baktığında günün sonunda da Sony AMD ile devam kararı almış. Bunun arkasında Intel'in bağlantılı olduğu sebebi söyleyeyim. Diğerlerini ayrıca konuşalım. Intel kar marjı, kar payı noktasında daha talepkar davranmış AMD'ye göre. Ben buna çok kısa bir video çekmiştim ama ses kaydı almadı. Onu tekrardan çekeceğim. Bir de geri uyumluluktan da Evet, geriye uyumluluk bana ilginç bir soru işareti geliyor. Çünkü baktığın zaman şimdi PlayStation 4'te, 5'te x86 mimarisinde. Sen x86 mimarisinde Intel'le AMD'yle gittiğin zaman geriye uyumlulukta ne kadar GPU'da fark patlıyor edecek? muhtemelen. Yani İşlemciden değil GPU'dan patlıyor. Evet. GPU tarafı birazcık problem olacaktır. O kısım doğru. Şimdi AMD'nin kendi APU'larından çıkıp Intel'in Arc, belki hani Arc diyelim şu an güncel olduğu için Arc temelinde bir grafik biriminde uyumluluk gerçekten problem olacaktır ve dediğim gibi işin ticari noktası çok karlılık, çok pay istemişler abi. Ve bu arada bu dizüstü bilgisayar pazarında da öyle. Çoğu marka AMD'nin bir ara biliyorsun bir furya oldu. AMD'nin işlemcili laptopları falan çok arttı. Ya bunun sebebi karlılık ve maliyet.
üretici için. Huawei'de de benzer şeyler vardı. O yüzden bu sebeplerden dolayı Intel'le değil AMD'le gitme kararı almış. Geriye uyumluluk ayrı bir mesele. Onun dışında AMD daha böyle büyük bir ihtimalle long term, yani uzun vadeye bakarak daha böyle davranmak istemiş. Tamam, düşük kar olsun ama çok satalım. Çünkü oyun konsollarında ilk 5 yıllık periyotta 50 ile 100 milyon arası satış hedefleniyormuş ve bunların içinde yer alabilmek çok büyük para. Intel potansiyel olarak 30 milyar dolardan olmuş. Özetle. Az değil. Evi de 30 milyarlık fabrikayı aynı dönemde açmaktan vazgeçiyorsun. Evet. Yatırımdan da Evet, vazgeçiyorsun. yani işleri iyi gitmiyor derken. Borsa patlak çıktı. İşleri Kaç yıl iyi önceye gitmiyor geri derken döndü. gerçekten yani başladığı yere dönmüş. Yani Evet. bugün 1000 dolarlık yatırım, 20 sene önce 1000 dolarlık Intel hissesi alanın bugün de 1000 doları var. Ya inanılmaz bir kayıp Evet, ya. evet. Yani inanılmaz bir kayıp ve yatırımcı için de bu arada. Bayağı. Anormal bir Şimdi kayıp. bu saatten sonra güvendiremeyebilirsin yazılım Evet. tarafında da. Yani. Kesinlikle öyle. Şimdi hemen bir sonraki konuya geçeyim. iPhone 16 serisi Türkiye'de de satışa çıktı biliyorsun. Dünya ile aynı anda. Dünya ile oldu aynı bu anda çıktı. Yine inanılmaz anormal kuyruklar vesaire falan. Neden iPhone aldığını bilmeyen insanlar. Onun dışında yani neden iPhone 16, 16 Pro Max aldığını bilmeyen insanlarla dolmuş. Hadi dünya Onun ile aynı dışında- anda olduğu için kuyruğu anlayabilirim Evet. ya. Onun dışında tabii kara borsacılar da yığılmış Tabii. şeye. Çünkü oradan alacak 65 bine, bir ay sonra satacak 80 bine Bir de vesaire. PR çalışması olarak gelen de vardır. Kesinlikle. Apple Türkiye'de topluyordu. Aynen öyle. Ya da her şubenin şeyleri vardır. Abi ben burada açılış yapıyorum. Bir influencer gelsin, onun takipçileri gelsin falan, yaparlar onu. Ben de herhangi bir heyecan yok, biliyor musun? Yani dünyadaki hiçbir ürünü satın almak için kuyruğa girmem. Yani çok anormal bir teklif olması lazım. Evet. Ya şöyle düşün, mesela ilk 2000 kişiye 60 bin lira değil de 40 bin lira, 45 bin lira. Yap abi kuyruğu. İşte olsun, izdiham olsun vesaire falan. Ama onun dışında benim için böyle ilk günden iPhone sahibi olayım, ilk günden bilmem ne sahibi olayım gibi şeyler bana çok gelmiyor. Gerekli gelmiyor. Hadi çok majör değişikliklerin olduğu iPhone'larda eski ambiyanslarda olabilirdi. Mesela o 4'ün ilk çıktığı ya da mesela düşünsene ilk iPhone'dan 3GS çıkıyor, Evet. 3G çıkıyor falan, beklenebilir. İlk iPad çıkıyor, bekleyebilirsin. Evet. Ama şimdi çok da öyle bir şey yok. iPhone 16 Pro Max'i de kullandım. Isınmıyor. Isıyı çözmüşler. Sonunda iyi olmuş. Ha, yani Isının çözülmesi iyi olmuş. ama o yani o 15'te olması gerekenleri 16 diye vermişler. Biraz ekranı bitmiş. Ben bazı sokak röportajları izledim. Açılış kuyruk sırasında bekleyenlerde. Mesela diyen insanlara üzüldüm. Apple Intelligence için alıyorum. 1-2 sene araki bulaki kullanaki. Yani Apple Intelligence için alıyorum demiş. Kuyruğa girmiş. Saatlerce kuyrukta kalmış. Ama abi Apple Intelligence yok. burada da maalesef içerik üreticilerinin de suçu var. Evet. Yani maalesef yayıncılık istediğimiz noktada gitmiyor. İnsanların da istediği, benim de istediğim. Hani daha doğru, dürüst ya da insanlara işbirliği yap. Ama yanıltma. İş Hani, yap yanıltma. Evet. Sen bir yayın yapıyorsun. Apple Intelligent ile ilgili ben mesela kendi kanalımda iPhone 15, 16 ile ilgili bir özet videosu yaptım. Apple Intelligent'tan bahsetmedim. Bana da biri şöyle yorum yazmış olabilir. Yazmadılar ama sen salak mısın? Apple Intelligent'tan neden bahsetmedin? Türkiye'de kullanamayacaksın. Ve Aynen bir öyle. önceki lansmanda söylediğinden çok büyük bir yenilik yok. Zaten ChatGPT ile çalışacak. Ve bu arada OpenAI ile Apple çalışacak. Intelligence bayağı 2026-27'lere kadar 25-26-27 kademeli olarak dil desteğinin dışında özellik desteği kısmında da böyle lap diye her şeyi dökmeyecekmiş önüne. Yani o lansmanda ne söylendiyse 2 yıl içinde tabii, göreceğiz. hepsi bir anda da değil. Yani o maalesef ya Apple fanatiği ya da Apple'ın fonladığı ya da onlara bir şey verdiği bir yayıncının gazına gelmiş. Birden fazla maalesef. O maalesef. Yani Apple Intelligent her şeyi bir anda değiştirecekmiş ve her özelliği yarın kullanılabilirmiş ve Türkiye'de de çalışacakmış gibi anlatırsa öyle giden de çok olur. Yani bakalım, Apple iPhone 16 sahipleri özellikle yeni kamera butonuyla şu anda çok oynuyorlar, kurcalıyorlar, mutlular ama Deneyimi güzel bu arada kamera evet, butonu. ben de bir Hoşuma deneyimledim. gitti. Emin'de vardı. Emin'de bir deneyimledim. His güzel ama bir önceki bölümde dediğim gibi Touch ID de olmalıymış orada. Evet. Ayrı bir konu. iPhone 17'de göreceğiz. iPhone 17'ye geçti bu zaman hızlıca. Bayağı iOS 18. iOS 18. iOS 18. iPhone 17. iPhone 17 ile ilgili söyleyeceğim bir şeyler var. Söyle iOS o zaman. 18'de konuşalım istiyorsan. Söyle. Yakın zamanda çıktı. Ben Kullanıma yükledim. sunuldu. Güzelmiş, memnun oldum. Yani getirdiği şeylerin hiçbiri mesela bir Android kullanıcısı için yeni değil. Ama Android'deki ROM gibi, icon Evet. pack gibi şeyler Cyanogen var. modu hatırlar mısın Aynen, şeyde? Yani aynen. benzer şeyler ama hani kullananlara hayırlı olsun. Umarım verimli bir şekilde kullanırsınız. Apple'ı şöyle eleştirebilirim. iOS 17'de ve iPhone 15'te yapması gerekenleri
16'ya Şimdi getirdiler. yapıyor. Evet. Yani iPhone 16 dediğin yeni bir telefon değil, makyaj. Seneye yeni bir atılım olur muhtemelen. Yani evet, iPhone 17 ile alakalı bazı şeyler O var. ekranı büyütüp yeni kasaya 17'de geçirecek. Yeni kasa, işte ön kamerada değişiklik, arka kameralarda yenileme vesaire falan. Bu arada kameralar bazıları da diyor 2011'den beri kamera aynı diyorlar. Değil esasında. Yani Çözünürlük aynı. 12 megapiksel ama yani sensör falan aynı değil. Ben şimdi 14 Pro Max ile 16 Pro Max ile ön kamerayla Bu arada fotoğraf sensör çektiğimde boyutu yine falan aynı da değil. aynıymış bildiğim kadarıyla. Yazılımsal. Ona AI evet. dokunuşu var. F'lere yaptığı ayarlar falan. Biraz yazılımsal ayar ama sonunda fark ediyor. Evet. Şimdi iPhone 17 ile alakalı küçük bir konum var. O da şu. Birincisi, işlemci noktasında Apple'ın iPhone 17 serisiyle beraber 2 nanometreye geçiş yapması bekleniyormuş. İşte A19 diyelim hadi ismine. Tahminen öyle olacaktır. Pro'lardaki A19 Pro 2 nanometre olacak. 2 nanometre olacak. Evet. iPhone 17. seride düzlerle Pro'ların A19 olur. makasını açacak. Şimdi zaten şu anki makas neydi? İşlemci ve ekran tazeleme hızıydı baktığında. Hani temel olarak Kamera, üçüncü kamera. vesaire, ama hani eline aldığın zamanki ilk şey ekran tazeleme hızı, işlemci farkı kameraydı. Şimdi işlemci tarafında makas açılacak gibi görünüyor eğer iddialar doğruysa. Nanometre çok da bence etkilemeyebilir ya. Yani muhtemelen 2 nanometre ilk çıktığında TSMC'nin üretim yeri az olacağı için maliyet pahalı olacak. Amerika'ya taşınmış bu arada. Ha. Apple'ın belli bir TSMC operasyonu Amerika'da üretime başlamış. A16 Bionic üretiyorlarmış. Yani işte muhtemelen maliyet olarak yüksek olanı hani 2 nanometrenin üretim hacmi yetmeyecek. Evet. Diğerini 3'e yaptıracaklar. Yoksa iki parça ürettirmek daha pahalıya gelir. Kesinlikle öyle olur ama bakalım, yani bir ayrım olacak gibi görünüyor. Şimdi geçtiğimiz bölümde Mate X'yi konuşmuştuk. Ben orada bir şey söylemiştim. Onu geri alıyorum. Mate X ile alakalı arkadaşlar şunu söylemiştim. Demiştim ki bu cihaz Çin dışına çıkmaz demiştim. Ancak Böyle. 2025 ilk çeyrekte Huawei Mate X'yi global pazara çıkaracağını Global duyurdu. sürüme belki biraz makyaj yapması gerekebilir 2005'in ilk çeyreğine. O özel işlemci falan bir böyle bir gıdıklama Abi hiçbir şeye dokunmazlar. Ben sana söyleyeyim, gıdıklama nerede olacak biliyor musun? 5G chipsetini çıkaracaklar içinden. Bence. Çünkü son 2 nesildir, 2 jenerasyon çıkan Yurt dışında telefonlarda da 5G varken 5G'siz telefon 2 jenerasyondur Huawei'in Çin dışına çıkardığı telefonlardaki en büyük fark, Harmony OS işletim sistemi yok. O çok büyük bir problem değil ama 5G yok. Şimdi 5G mesela ama bizim için olmadı. 5G bizim için problem değil ama şöyle düşün, ben Avrupa'da operatörleri biliyorum. Avrupa'daki operatörler 5G olmayan cihazı mağazasına sokmuyor. Sokmaz. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Mate X'te bugün baktığın zaman işte Türkiye fiyatı, Türkiye'ye de gelecek anlamına geliyor bu. Benim beklentim 190 bin üstü olacak. Avrupa fiyatı da 3000 euro civarı olacağını düşün. Tamam, şimdi foldable bir cihaz, efsane bir cihaz. Yani bak, son yıllarda gördüğüm en güzel cihaz. Ama sen global pazara 5G'siz çıkartırsan sıkıntı. Umarım 5G'li çıkartırlar. Ben ama bu arada 2026'da 5G'ye geçeceğiz zaten. 200 bin lira bir telefona vermem. Verecek olsam da 5G'siz almam. zaten İstiyorsa 5'e katlarsın. sen ben için Dörde değil zaten o bölünsün. telefon. Yani beni Aynen. Bu işin ilgilendirmiyor. meraklısı için, hakikaten böyle tomarla para gezenler için yani aslında. Xiaomi de çıkaracak bu arada. Xiaomi de bir sonraki konumu oydu. Ona da böyle sıçrayalım. Xiaomi de 3'e katlanan bir telefon Esas için patent bunların hepsi almış. 2'ye katlanıyor. 3 parça. 3 parça. Aslında 3'e katlanandan kastı o 3 kere açılıyor Ha. telefon. Yani 2 hamle, 2 şey evet, yani. 2 üç hamle yapıyorsun. parça. Orada bir konsept ilginçliği var ama hani finalde 3 farklı ekran formatında kullanabiliyorsun. O yüzden 3'e katlanabilir deniyor. Xiaomi de 3'e katlanan telefon için patentini bitirmiş, almış vesaire. Şimdi günümüze baktığımızda o zaman ne oluyor? 3'e katlanan telefonlarda yine Çinlilerin atağını görüyoruz. Huawei, Xiaomi, Tekno, Oppo şu anda gördüğümüz. Şimdi Samsung'dan bir hamle bekleniyor. Samsung'dan beklenen hamle 3'e katlanan cihazdan ziyade Samsung Rollable. Fold'la Flip'i artık bir değiştirsin de. evet, Fold'la Flip bir adam Artık olsun önce. yıllarca aynı tasarımı dayadı döşedi devam ediyor. Ve Süreyya Hanım'ı koyasım geldi Hani şuraya. çok kötü mü değil cihazlar ama hani yıllardır aynı. Aynen. Apple için ne diyorsak Samsung daha Evet. fazlası. Aynen öyle. Yani aynen bu öyle. kadar olmaz, bir değişiklik yap abi. Aynen öyle. Tasarımda değişiklik yapmayan yine bir Huawei var. GT5 ile GT5 Pro serisi tanıtıldı kısa bir süre önce. GT4'ün aynısı dizayn olarak. Yani makyajı, Ama zaten iyi bir cihaz. makyajlanmış hali ama insan farklı bir şeyler Evet. bekliyor yani Yani tasarımda. orada GT serisinde sadece başka bir app map olmadığı için. Şöyle Evet. GT5 ile GT5 Pro serisinde yeni ne var? Tasarım hatları, o sekizgen hat birazcık daha
keskin, agresif hale getirilmiş. O güzel. Renk seçenekleri biraz değiştirilmiş. GT4'te çok satan bir yeşili vardı. Onun mavisi gelmiş. Onun dışında GT4 Pro diye bir model yoktu. GT5 Pro gelmiş. GT5 Pro'nun tasarımını çok beğendim ben bu arada. Ekranda zaten görüyorsunuz. Farklı olarak, yenilik olarak gelen şey şu. Yazılım bazında. Sanal klavye gelmiş. Artık klavyeyle yazılım yazabiliyorsun ve şu an Türkçe desteği olmadığı için Türkiye'de çok işe yaramayacak ama sesli speech to text özelliği gelmiş. Yani artık sesli mesaj bırakabiliyorsun ancak sadece Huawei cihazlarla çalışıyor şu anda. Orada çünkü API bazında geliştirmeler, uyumluluk vesaire falan çok problem oluyor. Günün sonunda yeni bir akıllı saat serisi geldi Huawei'den. İşte TrueSense teknolojisi geliştirilmiş. Daha isabetli, daha verimli şeyler alabiliyor. D2, Watch D2 geldi. Apple Watch'a benziyor tasarım olarak birazcık ama hareket halindeyken tansiyon ölçüyor. Hareket halindeyken de tansiyon ölçebiliyor. Bende bir tansiyon aleti var. Bir ölçerim. İşte işine yarayabilir. İşine yarayabilir. Ya Huawei saatlerin en büyük yanı 2 haftaya kadar pil ömrü. Diğerinde D2'de tansiyon ölçebilmesine rağmen 10 güne kadar pil ömrü vesaire falan. Denemek lazım. Bunlarla birlikte gerçekten bakarız. Çok iyi olmuş. Bu arada geçen hafta gündemde de mobil operatörler, GSM operatörleriyle ilgili bir gündem vardı. Hatta meclise taşınacağı da söylenmişti. Umarım taşınır. Onunla ilgili bir biz Kaan'la benim kanalımda işin aslı da çekmiştik. Onu da izleyebilirsiniz. Kartlara bırakırım ben zaten. Hani o yüzden orada konuştuğumuz için burada çok detay vermeyeceğim ama hani şöyle bir durum var hakikaten. Yani tüm operatörlerde %100 seviyesinde bir fiyat artışı ve hani baktığında hizmette, hızda bir buna mütakil bir artış yok. Evet, yani böyle bir sorun var. Fiyat artıyor, kalite düşüyor. Evet. Eskiden belli noktalarda şey diyebiliyorduk. Ya böyle ikisi de artıyor. Hani fiyat da artıyor ama aldığımız kalite de artıyor vesaire diyebiliyorduk ama şu an hani fiyatlar 5G hızında, aldığımız deneyim 3G. Aldığımız deneyim 3G. 4G bile değil. Yani gerçekten öyle. Bu arada sabit internet için de aynı. Mobil internet için de aynı. Abi bir kere işte kota vesaire ıvır zıvır artık bunlar sıktı. Bunlar sıktı artık. Şimdi biz bu konuyla alakalı Tolga'nın kanalında konuştuk. O yüzden burada tekrar aynı şeyleri söylemeyelim. Merak eden mutlaka gelsin izlesin. Birazcık sert konuştuk ama bence doğru konuştuk. Yani bence de. Ne dediğim her şeyin arkasındayım. Aynen yani. Bence de ki hiçbir hata. Şimdi son 2 konum kaldı. Birincisi şu. PlayStation'la gideceğim. Son 2 konum oyunla ilgili. PlayStation 5 Pro'nun tanıtımından sonra şey yapıldı. Kısa bir süre önce. PlayStation 30. yaşına girdi. 30 yaşına girdi ve PlayStation 5 ve 5 Pro için, DualSense için, PS Portal için, DualSense Edge için muhteşem tasarımlı 30. yıl özel koleksiyonu yaptılar. PlayStation 1'in rengine benziyor değil mi? Evet. Birebir rengi, PlayStation 1'in rengi, renkli logosu vesaire bunlar kullanılmış bütün seride. 5 Slim için de var değil mi? 5 Slim var. 5 Slim var. 5 Pro var. DualSense var. DualSense Edge var. PS Portal var. Bir de benim en sevdiğim... unuttular. He? Fethi unuttular. Evet. Feth gitti. Ve benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de şu oldu. Gösterilen şeylerdi, üretilen şeylerdi. PlayStation 1'in eski geniş kafalı soketini hatırlıyorsun değil mi? Memory card'ı mı diyorsun? Joystick bağlanan şey. Memory card'ı. Onun aynısını Type-C'sini yapmışlar. Ucuna şey koymuşlar ama. PlayStation 1'in gamepad'inin o yassı korunma bölgesini koymuşlar. Çok tatlı olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Bunun dışında PlayStation 5 Pro 12.300 tane üretilecekmiş. Yani kara borsacılara buradan duyurulur. Selam olsun yani. Açık andan almak lazım denir. Amazon'da adamın biri ilan açmış. $10.000 bir ilan açmış. Ne için sadece? Satmak için mi mesela? Satmak için dersin değil mi? Adamın açtığı ilan ne biliyor musun? Almak için mi? Şöyle. Ben senin yerine PlayStation 5 Pro'nun özel sürümünü alırım diye ilan açmış adam. Mesela şöyle düşün. Ben alırım abi diyorsun. Ben sana $10.000 veriyorum. Ama sen alıp alamayacağının garantisi yok. Attempt to buy demiş. Efsane ya. Bayıldım o da. Yurt dışında abi hani çok değişik bir kafa. Adamlara göre $11.000 TL. O abi ama şöyle düşün. Sen, paran varsa da verirsin abi ya. Tam bir hayal satmak ya. Tamam, tam bir hayal satmak yani. Bana müthiş şey geldi. Kreatif geldi. Biz de televizyonlarda reklam görüyorum. Yanmaz kefen falan satıyorlar. Ne işine yarayacak abi ya. Gerçekten çok ilginç. Şimdi son konum da şu. Silent Hill oynadın mı hiç geçmişte? Oynadım. Silent Hill 2'nin remake'i geliyor. Bayağı multi platform gelecek. Bir PlayStation, Xbox bilmem ne vesaire vesaire. Sony güzel bir hamle remake'i 1 yıllığına exclusive almışlar PlayStation'a. Satışları çok coşturur mu bilmiyorum ama
pazarlama açısından çok güçlü bir hareket. PS'nin içinde bedava verirse oynarım ama para verip Yok, almam. bedava Ben vermez. Silent Hill'de oynamıştım zamanında. Silent Hill 2 çok eski bir oyun olduğu için remake'i PlayStation tekrar 2'de oynanabilir. oynadım diye hatırlıyorum Heh, sanki ben. Tabii onu. remake de sanırım. Remaster da olabilir ama hani siz gerçek doğrusunu göreceksiniz ekranda zaten. Ama bir yıllığına şey almışlar. Yani hiç yok deneyim. Şeyin içinde yani PlayStation evreninde olacak bir yıl boyunca ama dediğim gibi oyun sattırır mı onu bilmiyorum. Onu göreceğiz yani. Senin var mı başka bir konu konuşmak istediğin? Yok son? bir God of War geliyor diyordu. Bilgisayara çıktı. Evet, God of War Ragnarok bilgisayara geldi. İşte geçen bölümde konuştuğumuz şey aslında senin işin Onu da, aslında konuştuğumuz aynen. konuyla bağlantılı olacak. God of War Ragnarok çıktı bilgisayara. Sony'nin birinci parti stüdyosundan çıkan oyunu bir dönem konsola özel alınmış oyunu bilgisayar sahipleri 2000 TL'nin altında bir fiyata güçlü bir bilgisayarı varsa çok daha iyi grafiklerle oynayacak. Tabii. Bu da benim son haberimdi. Teknoloji gündemi ikinci bölümü bayağı böyle seri bitirdik. Güzel oldu. Hızlı özet gibi oldu. Yani bir açıdan bir şeyler oldu ama çok daha normal bir şey olmadı gibi Evet bu hafta. yani evet. Çıtır Bu hafta da. birazcık sakin geçti. Ha, bildiğimiz iPhone 16 geldi ama aynen. hani tabii şimdi kimisi alıp zıplar. Hani 16 geldi de yani. Ama çok da zıplayacak bir şey yok 16 için şu an yani. Yani evet. Arkadaşlar teknoloji gündemi 2'yi böylelikle bitiriyoruz. Haftaya başka bir açık alanda umarım Evet. buluşabiliriz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin, yorum yapın, arkadaşlarınızla paylaşın. Çünkü Takip etkileşim, takip edin. İkimizin kanalına abone olun. Bu etkileşimler bizim iki kanalımızın da büyümesini sağlayacak. Biz de size daha kaliteli, daha dolu, daha sık Evet, içerik üretmeye devam edeceğiz. Umarım sizler için de keyifli bir bölüm olmuştur. O zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın. kalın.